Bisiklet ve evlilik yan yana geldiklerinde saçma duran iki kelime gibi görünüyorlar. Biri gündelik, iki tekerlekli bir araç, diğeri ise kiminle aile kuracağınızı belirleyen hayat kararı. Ama 1800'lerin İngiltere kırsalında bu iki şey kimsenin ilk bakışta tahmin etmeyeceği kadar birbirine bağlıydı. Akraba evliliğini azaltan şeyin ne olduğunu sorsam muhtemelen aklınıza önce eğitim gelir. Belki doktorlar, yasalar ya da şehirleşme dersiniz. Çünkü böyle büyük bir toplumsal değişimi büyük kurumların başlatmış olması daha mantıklı görünür. Ama bazı köylerde hikaye bundan çok daha tuhaf bir yerden başlıyor. O dönemde bir köyde doğduğunuzu düşünün. Herkes birbirinin ailesini tanıyor, aynı yüzler aynı yollarda karşınıza çıkıyor ve hayatınıza girebilecek insanlar çoğu zaman yürüyerek ulaşabildiğiniz dünyanın içinde kalıyor. Köyün dışında başka hayatlar var ama onlara ulaşamıyorsanız onlar sizin için gerçek bir seçenek sayılmıyor. Böyle bir yerde evlilik bazen kalbin seçtiğinden çok ayakların gidebildiği yerle sınırlanıyor. Sonra evlilik kayıtlarında tuhaf bir kırılma beliriyor. Bazı bölgelerde aynı dar çevrede yapılan evliliklerin oranı %77'lerden %41'lere kadar düşüyor. Bu düşüş bir anda olmuyor. Kimse sabah kalkıp artık başka ailelerle evlenelim demiyor. Ama yıllar içinde köylerin görünmez sınırları sanki sessizce çatlamaya başlıyor. Bunu yapan şey ne büyük bir yasa, ne doktorların hazırladığı bir kampanya, ne de laboratuvardan çıkan bir çözüm. Görünüşte basit, hatta ilk haliyle biraz komik duran iki tekerlekli bir makine. Fakat bu makinenin ilk haline baksanız insanlığı özgürleştirecek bir araç değil, insanların uzaktan bakıp cesaret testi gibi gördüğü pahalı bir gösteri oyuncağı görürdünüz. 1870'lerde bisiklet denince bugünkü sade görüntüyü düşünmemek gerekiyor. O yıllarda sahneye çıkan en dikkat çekici makinelerden biri Penny Farthing denen dev tekerlekli tuhaf araçtı. Önünde kocaman bir tekerlek yükseliyor, arkasındaki küçük tekerlek ise neredeyse son anda denge tutan bir ayrıntı gibi kalıyordu. Uzaktan bakınca bile bunun ulaşım kadar gösteriyle de ilgili olduğu anlaşılıyordu. Birinin bu makineye bindiğini hayal edin. Önce dev tekerleğin yanına yaklaşıyor, sonra normal bir bisikleti oturur gibi değil, yüksek bir yere tırmanır gibi yukarı çıkıyordu. Ayakları yerden kesildiği anda yolculuk başlamıyordu. Asıl mesele o yükseklikte dengede kalabilmekti. Makine insanın yola değil, önce kendi üstünde durabilme sınavına çıkarıyordu. Bu görüntü komik durabilir ama tehlike de tam oradaydı. Yol biraz bozulduğunda ya da ön teker küçük bir engele takıldığında bütün ağırlık bir anda sürücünün aleyhine dönebiliyordu. İnsan yere yakın olmadığı için hata payı da küçük kalıyordu. Penny Farthing ulaşım kolaylığı vaat ediyordu ama bunu insana güven vererek değil, risk duygusunu büyüterek yapıyordu. Bu yüzden bu araç herkesin hayatına karışabilecek bir şey değildi. Boş zamanı olan, para ayırabilen ve kalabalığın önünde düşme ihtimalini umursamayan biri için eğlenceye dönüşebilirdi. Ama günlük hayatın içinde yol arayan sıradan biri için gösterişli, yüksek ve uzaktı. Bir icadın dünyayı değiştirmesi için önce insanların ona yaklaşabilmesi gerekiyordu. Penny Farthing'in problemi tam da buydu. Ortada iki tekerlek vardı ama bu iki tekerlek henüz toplumun içine girecek kadar sıradanlaşmamıştı. İnsanların alışkanlıklarını değiştirecek bir araçtan çok uzaktan izlenen garip bir makineye benziyordu. Bisiklet vardı ama henüz hayatın içine karışacak kadar yere inmemişti. 1885'te küçük görünen ama bütün hikayenin yönünü değiştiren bir eşik aşıldı. John Kemp Starley'nin Rover Safety Bicycle modeli ortaya çıktığında bisiklet ilk kez bir gösteri makinesi olmaktan çıkıp gerçekten kullanılabilecek bir araca benzemeye başladı. Bu yeni tasarım insanı yukarı taşımıyor, onu yola yaklaştırıyordu. Yani artık seyredilmek için değil, bir yere varmak için yapılmış gibi duruyordu. Fark sadece görüntüde değildi. Dev ön tekerin yerini daha dengeli bir yapı almış, zincir sistemi de gücü daha kullanışlı bir şekilde aktarmaya başlamıştı. Sürücü artık tekerleğin tepesinde değil, daha makul bir noktada duruyordu. Bisiklet, insanı düşmemeye odaklayan bir oyun olmaktan çıkıp hareket etmeye yarayan bir araca dönüşüyordu. Ama bu dönüşüm onu bir anda herkesin kapısına getirmedi. Rover'ın 1886'daki fiyatı 20 sterlindi ve dönemin başlıca ulaşım seçeneklerinden atlarla karşılaştırıldığında fiyatı çok avantajlı duruyordu. Çünkü at sadece satın alınmıyordu, besleniyor
bakılmıyor, bakılıyor ve sürekli masraf çıkarıyordu. Hatta sırf bu yüzden reklam kampanyası "Yemsiz at" sloganını kullandı. Bisikletin cazibesi tam burada büyüdü. İnsanların kafasında basit ama güçlü bir karşılaştırma oluştu. Bir tarafta sürekli masraf isteyen bir ulaşım biçimi vardı, diğer tarafta köşeye koyup ihtiyaç duyduğunuzda çıkarabileceğiniz bir araç. Bir yere gitmek için başkasının atına, arabasına ya da zamanına muhtaç olmama fikri kapalı hayatların içinde sessizce büyüyen bir şeydi. Makine artık yalnızca demir ve lastikten ibaret değildi. İnsanın kendi başına uzaklaşabilme ihtimalini satıyordu. Üreticiler kısa süre sonra bunun sadece erkeklerin hız merakıyla sınırlı kalmayacağını fark etti. Bu makine evlerin içinde sınırları başkaları tarafından çizilen bambaşka bir hayata da dokunmaya başlıyordu. Bisiklet yola çıktıkça onunla kimin tek başına hareket edebileceği sorusu da dolaşıma giriyordu ve bu soru dönemin en hassas sinirlerinden birine basacaktı. 1890'lara gelindiğinde bisiklet artık yalnızca ulaşım meselesi değildi. Kimin tarafından, nerede ve hangi kıyafetle kullanılabileceği tartışılmaya başlamıştı. Özellikle kadınlar söz konusu olduğunda pedala basmak bile basit bir hareket gibi görünmüyordu. Çünkü o pedala basan kişi aynı anda kendisine çizilmiş sınırları da zorluyordu. O dönemin kadın kıyafeti hareket etmeyi kolaylaştırmak için yapılmamıştı. Korse hareketi kısıtlıyor, uzun etekler adımı yavaşlatıyor ve kumaşın ağırlığı bile kadına özgürlüğün tersini hatırlatıyordu. Böyle bir hayatın içine bisiklet girdiğinde yalnızca yeni bir yol açmadı. Kıyafetin sakladığı kontrolü de görünür hale getirdi. Bir kadın bu araca binecekse ona giydirilen hayat aynı kalabilir miydi? İşte tartışma burada büyüdü. Bloomers denen bol pantolonlar yalnızca daha rahat bir kıyafet seçeneği olarak kalmadı. Kadınların görünüşünü toplumun alıştığı görüntünün dışına çıkaran sembolik bir hamleye dönüşüyordu. Asıl kavga kumaşın biçimiyle değil, o kumaşın izin verdiği hareketle ilgiliydi. Bu yüzden Susan Anthony'nin 1896'da bisiklet için söylediği söz bu kadar güçlüydü. Ona göre bisiklet kadınları özgürleştirmek için dünyadaki her şeyden daha fazlasını yapmıştı. Anthony'nin gördüğü şey sadece pedala basan kadınlar değil, kendi yolunu seçmeye başlayan kadınlardı. Ahlak bekçileri de bunu sezmiş gibiydi. Onlar bisikleti masum bir araç olarak değil, kadınların gözetimden uzaklaşmasını sağlayan tehlikeli bir araç olarak görüyordu. Çünkü bir kadın kendi başına yola çıkabiliyorsa mesele yalnızca nereye gittiği değildi. Asıl rahatsızlık onu kimin durdurabileceğinin artık eskisi kadar kesin olmamasından doğuyordu. Toplum bu yüzden kadının kıyafetine bakıyor, tartışmayı eteklerin ve korselerin etrafında döndürüyordu. Oysa bisikletin yaptığı şey kumaştan daha derin bir yere dokunmaktı. Pedal döndükçe kimsenin adını koyamadığı daha eski bir sınır sessizce aşılıyordu ve birkaç yıl sonra o aşılmanın izi kimsenin beklemediği kayıtlarda görünecekti. 1800'lerin İngiltere kırsalında evlenmek çoğu zaman aşk değil, ayak meselesiydi. Ne kadar uzağa yürüyebiliyorsanız hayatınıza girebilecek insanlar da çoğunlukla o uzaklığa kadardı. Köyün dışında başka aileler vardı ama onlara ulaşamadığınız sürece bu aileler gerçek bir ihtimal sayılmıyordu. İnsan bazen kimi seçeceğini değil, kimlerin seçenek olabileceğini bile kendi belirleyemiyordu. Sonra bisiklet bu tabloya sessizce karıştı. Bir insanın gidebildiği mesafe büyüdüğünde karşısına çıkabilecek yüzler de değişmeye başladı. Bazen bir toplumun en büyük dönüşümü önce sadece küçük bir yolculuk gibi görünür. Dorset kayıtları bu kırılmayı soğuk ama çarpıcı bir şekilde gösteriyor. 1887'de aynı köy ya da yakın çevreden yapılan evlilikler %77 civarındayken 1907 ile 1916 arasına gelindiğinde bu oran %41'e kadar düşüyor. Aynı dönemde 19-20 kilometre uzaktaki kişilerle evlilikler artıyor. Yani değişen şey sadece kiminle evlenildiği değil, insanların evlenebileceği kişiye ulaşan yolun kendisiydi. Bu sayılar kuru bir istatistik değil. Çünkü 19 kilometre bugün kısa görünebilir ama o dönemde sıradan biri için bu başka aileler, başka soyadları ve başka ihtimaller demekti. Bisiklet daha önce uzakta kalan insanları gündelik hayatın içine sokmaya başlamıştı. Yanköy artık yalnızca adı duyulan bir yer olmaktan çıkıyordu. Bir pazar günü oraya gidiliyor, bir yüz akılda kalıyor ve normalde hiç başlamayacak bir konuşma ihtimal haline geliyordu. Büyük değişim
değişim bazen devrim gibi başlamaz. Bazen sadece insanın normalde karşılaşmayacağı biriyle aynı yolun üstüne düşmesiyle başlar. Bu yüzden bisiklet akraba evliliğinin azalmasında çok önemli bir kırılma oldu. İnsanlara bilimsel açıklamalar yapmadı. Aile büyüklerini ikna etmedi ve gelenekleri bir gecede yıkmadı. Köylüler farkında olmadan kendi evlilik havuzlarını büyüttü. Aynı dar çevrede dönen ihtimaller azaldıkça sonraki kuşakların hayatı da daha geniş bir çevrenin içine açıldı. İnsanlar sadece daha uzağa gidebildi ve hayatlarındaki değişim bu uzaklığı takip etti. Ama tek sorun mesafe olsaydı bugün benzer sorunları hala konuşuyor olmazdık. Artık mesafeler daha kolay aşılıyor, araçlar daha hızlı ve insanlar birbirine her zamankinden daha yakın görünüyor. Buna rağmen bazı çemberler hala kırılmıyorsa belki de sorun hiçbir zaman sadece yol değildi. Bugün Türkiye'de köyün dışına çıkmak için bisiklet beklemiyoruz. İnsanlar şehir değiştiriyor, üniversiteye gidiyor ve telefonla kendi mahallesinin çok ötesine ulaşabiliyor. Harita büyümüş gibi görünüyor ama bazı evliliklerde dünya hala göründüğü kadar genişlemiyor. Çünkü evlilik konuşulmaya başladığında eski sorular yeniden masaya geliyor. Kimin ailesi tanıdık, kimin çevresi güvenilir, hangi aile bizden sayılıyor? Bazen iki insanın birbirini istemesinden önce ailelerin birbirini ne kadar bildiği tartışılıyor. Yol açık olsa bile karar dar bir çemberin içinde dönmeye devam edebiliyor. Türkiye'de rakamlar bu yüzden basit bir düşüş hikayesi anlatmıyor. TÜİK'in 2025 verisinde yeni resmi evliliklerde akraba evliliği oranı %3 görünüyor. Yani mesele yalnızca bugünün oranı değil, geçmişten taşınan karar reflekslerinin hala nerelerde yaşadığı. İngiltere kırsalında bisiklet fiziksel mesafeyi kırmıştı. İnsan başka köye gidebildiğinde kendi dar çevresinin dışındaki ihtimallerle karşılaşabiliyordu. Türkiye'de ise bazı yerlerde engel artık yolun uzunluğu değil. İnsan uzaklara gidebilse bile evlilik konuşulunca eski duvarlar yeniden yükselebiliyor. Bisikletin hikayesi burada yalnızca geçmişte kalmış bir ulaşım meselesi olmaktan çıkıyor. Çünkü asıl soru şuna dönüşüyor. Bir teknoloji kapıyı açtığında toplum o kapıdan geçmeye hazır mı? Bisiklet bize şunu gösteriyor. Bir icat insanlara kimi seçeceklerini söylemez. Yalnızca daha önce seçenek olmayan insanları seçenek haline getirebilir. Ama o seçeneği kabul etmek icadın değil toplumun meselesidir. Bazen değişim icadın kendisinden çok insanların o icadı hayatın neresine koyduğuyla başlar ve tarihte bunun çok daha tuhaf örnekleri var. Bazen bir yenilik ait olması gereken yerde kabul görmez. Ciddiye alınması gereken kapılardan geri çevrilir ve kendine hiç beklenmedik bir sahnede yer açar. Bisiklet bunu köy yollarında gösterdi. Başka bir makine ise aynı soruyu bir lunaparkın ortasında soracaktı. Orada mesele eğlence değildi. Merakın, tıbbın ve çaresizliğin birbirine karıştığı garip bir düzen kurulmuştu. Dönemin hastanelerinde yaşama şansı çok düşük görülen prematüre bebekler için en beklenmedik yerde yeni bir ihtimal doğacaktı. Çünkü bazen bir icadın kaderini ne kadar doğru çalıştığı değil, toplumun onu nereye koyduğu belirler. Bir Luna Park'ın erken doğan bebekler için nasıl beklenmedik bir yaşama şansına dönüştüğü şu anda ekranda.